Yani beynimin içinde hareket var ama onu fiziksel olarak yapamıyorum. Ama olacak, yaklaştığını hissediyorum. Yani şu hareketi de çalışmanız lazım. Şu hareketi. Birkaç hafta önce hiç yapamadığım bir hareketi şu an yine yapamadım. Şu an gayet yapamıyorum. Aynı anda yapmak bazen zor olabiliyor. Hani şöyle bir şey vardır ya, şöyle yaparsınız işte birini, nasıldı, şöyle yaparken şunu vurmak gibi. Yani ne kadar bacağınızı esnetebilirseniz o kadar iyi. Kendinizi zorlayın ama riske atmadan zorlayın. Şu an aslında paralel dönüşü yapmaya çalışırken yaşadığım şeyin neredeyse aynısını yaşıyorum. O yüzden de biliyorum aslında bir gün yapacağım yani bunu. Merhaba. Bu hafta iyi yapamadığım ve geliştirmek istediğim pek çok hareketi tekrar çalışacağım. Biraz da rüzgarlı bir gün. Umarım yine uçmam ya da mikrofonla ilgili, sesle ilgili bir sorun yaşamayız. Şimdiden kusura bakmayın öyle bir şey olursa. Önce fren teknikleriyle başlayacağım. Birkaç hafta önce hiç yapamadığım bir hareketi şu an gayet yapamıyorum. Birkaç hafta önce hiç yapamadığım bir hareketi şu an yine yapamadım. Birkaç hafta önce yapamadığım bir hareketi şu an sol ayağımla bile yapıp yavaşlamayı ve durmayı sağlayabiliyorum. T frene alışmak için önce birazcık düz gitmeye alışmaya çalışın. Bir süre gittikten sonra ayağınızı kaldırıp hatta ayaklarınız eğer açıksa onları iyice birbirine yaklaştırın. Biraz makasa doğru da geçebilirsiniz. Ondan sonra arkanıza koyarsanız bir ayağınızı daha dengeli olmanızı sağlayacaktır bu. Ve önceden de söylediğim gibi önce ayağınızı zemine hafif koyun ama durmak için bayağı bastırmanız gerekiyor. Yani ne kadar çok bastırırsanız aslında o kadar çabuk duruyorsunuz. Ya ayağınızı neredeyse kaldırmanıza bile gerek yok. Geri limon yapıyormuş gibi geriye alıp o şekilde de hareketi yapabilirsiniz. Yani böyle ayağınızı kaldırıp koymanıza gerek yok. Şöyle bir geriye doğru atıp kaydırabilirsiniz. Yine bu yaz ilk kez denediğim soul slide hareketine deneyeyim. Buna birkaç kere yapıp alışmanız gerekiyor. O ince ayarı yine her zaman dediğim gibi tutturmanız lazım. Bu ayağınızın mümkün olduğunca slide atan ayağınızın sağ ayağınızsa eğer o eğik olması gerekiyor. Bir yandan da paralel dönüşü keskinleştirerek aslında power stop'ın yolunu yapmaya çalışıyorum. Size doğru yaparsam belki daha anlaşılır olabilir. Şöyle şu taraftan geleyim. Biraz da çünkü hızlanmak gerekiyor biliyorsunuz slide hareketlerinde kayabilmek için. Bakın bu ayak kayıyor, kayması lazım. Kayarak duruyorsunuz. Öbür türlü devrilebilirsiniz o ayak yeterince eğik olmazsa. Sol ayakla da deneyeyim. Sol ayakla daha rahat yaptım bu sefer. Şu ayağımın tabii biraz daha dik durması gerekiyor. Biraz onu düzeltmek için çalışayım. Şöyle hatta dışa yatırmaya çalışayım.
Ama evet, aynı anda yapmak bazen zor olabiliyor. Hani şöyle bir şey vardır ya, şöyle yaparsınız işte birini, nasıldı, şöyle yaparken şunu vurmak gibi. Bu da biraz öyle gibi, yani o ayağınızla başka bir şey yaparken bu ayağınızla başka bir şey yapmak zor olabiliyor. Evet, bunu dışarı yatırmaya çalışırken bunu da eğip kaydırmaya çalışmak biraz zorluyor şu an beni. Bir de sağıyla deneyeyim. Bunu yatırayım. Ama yaptıkça tabii alışacağım ona da. Evet, bakın. Heh, yoruldum ama alışıyorum da. Biraz tabii bu ayağı dik tutmaya çalıştığım zaman bu ayağı da çok öne alamıyorum gibi şu an. Ama yani yaptıkça her şey oluyor. Sadece yani ben çok vakit ayıramıyorum ona. Haftada bir gün ayırabiliyorum ancak. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar kısa sürede başarıya ulaşacaksınız. Şimdi biraz power stop deneyeyim. Paralel dönüşü gittikçe keskinleştirmeye çalışıyorum ama çok da bir faydası olmuyor gibi. Şöyle yapsam yok. Şu bel hareketini, yani şu hareket yapmamı sağlayacak şey diye düşünüyorum. Şöyle bir patenleri kaydırma hareketi. Ama onu kayarken yapamıyorum nedense. Durduğum yerde yapabiliyorum ama kayarken yapmakta zorlanıyorum. Kayarken belki ağırlığımı yanlış bir yere verdiğim için mi olmuyor? Şöyle yapıp kayarken ağırlığım sanki biraz topukta oluyor gibi hissediyorum. Durduğum yerde aslında onu, yani topuktan yapamıyorum. Ağırlığımı parmak ucuna verdiğimde aslında o hareketi yapabiliyorum. Biraz da şey gibi oluyor, transition gibi oluyor. Yani topuklarım da aslında, yani topuklarınızın hafif havaya kalkması lazım onu yapabilmeniz için. Şöyle yani, toe pivot'ta parmak uçlarımıza kalkıyorduk ya. Bu hareketi yaparken de aslında ağırlığınız parmak ucunda olacak ki pateninizin arka tarafı kayabilsin. Ağırlığınızı topuğa verdiğiniz zaman bu kaymayı yapmak daha zor oluyor. Biraz şimdi ağırlığımı parmak ucuna vererek deneyeyim. Evet. Ah, çok da tabii parmak ucuna kalktığınız zaman bu sefer de boşa çıkabiliyor arka tekerlekleriniz. Onun da olmaması lazım. Aslında şöyle çok hafif bir kaldırıp geri koyma gibi bir şey belki. Şöyle parmak ucuna kalkıp geri koyma gibi. Yani şu hareketi durduğum yerde yapabiliyorum ama kayarken yapamıyorum. Tabii bir de yani şöyle de olmaması lazım. Biraz ayaklarım içe basmaya meyil ediyor gibi oluyor. Böyle yapmak daha zor. Biraz yani şu edging'i yapmış olmak gerekiyor. Bu şekilde yapmak gerekiyor. Bütün bunların hepsini ayarlamak zor oluyor tabii. Şöyle gibi yapıp şöyle. Yani beynimin içinde hareket var ama onu fiziksel olarak yapamıyorum. Şu an aslında paralel dönüşü yapmaya çalışırken yaşadığım şeyin neredeyse aynısını yaşıyorum ve o yüzden de biliyorum aslında bir gün yapacağım yani bunu. Sadece daha zamanı gelmedi. Ah,
gidiyordum. Ağırlığım nedense hep topuğuma doğru gidiyor. Evet, biraz da power slide deneyeyim. Burada da şimdi şöyle bir transition var ama onu yapabilir miyim bilmiyorum. Kayarken birkaç adım atıp, yani nasıl yapıyorlar bakayım? Şöyle 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 gibi yapıp geri dönmenizi sağlayan bir transition var. Ben bunu hiç denemedim. Mohawk'a benziyor aslında biraz. Mohawk'ı da yapamadığım için böyle Mohawk yapıyor gibi adımınızı geri atıyorsunuz. Şöyle geri atıp şöyle yapıp geriye dönüyorsunuz. Adım atarak yapıyorsunuz bunu. Ama bunlar bir şekilde esneklik gerektiren hareketler. Şöyle yapıp bu ayağımı tabii yeterince koyamadığım için benim o hareketi yapmam çok zor. Şöyle yapıp şöyle geriye dönme gibi bir şey. Ve o şekilde geriye döndüğünüzde aslında ayağınızı da şöyle koyup power slide yapabiliyorsunuz. Diğer ayağınızı şöyle yapıp şöyle yapıp geriye çeviriyorsunuz kendinizi. Biraz onu deneyeyim. Şöyle yapıp yok. Böyle hareketler, yani şu an şu ayağımı ancak T fren, yani şu şekilde koyabiliyorum. 90 derece koyabiliyorum. Bunu bayağı 180 derece açabilmeniz lazım bunun için. Şöyle olması lazım. Bunlara da dediğim gibi yani daha çok vakit ayırmanız ve yani bu hareketi mesela böyle sürekli denemeniz lazım. Bunun başka yolu yok. Rüzgar da müsaade etmiyor ki şu an. Yani bunu mesela durup böyle sürekli bunu çalışmanız lazım. Zor bir hareket gerçekten. Ben onun için transition'larda aslında şimdiye kadar buna çalışmadım. Diğer transition'lar, çünkü şunu yapmak bundan çok daha kolay. Belki size zor geliyor olabilir. Size diğeri kolay geliyor olabilir. Bu mesela size daha kolay gelebilir. Ama ben hani şu bana daha kolay geldiği için bununla başladım. Yok yani power slide'ı, yani stop'a daha yakınım ama power slide bir de şu an çok rüzgar estiği için rüzgar da dengemi biraz bozuyor. Ama evet, yani power stop böyle zıplayarak da yapılmıyor yani. Pardon, power slide. Onun için transition'ları iyice geliştirene kadar, geri geri kaymayı iyice geliştirene kadar yapamayacağım gibi görünüyor. Onun için biraz geri geri kayma çalışayım. Geri geri kayarken de yeterince hızlanamadığım için geri geri kayarken de power slide yapamıyorum şu an. Şöyle düz kaydığım gibi acaba dönerek geri geri kayabilir miyim? Şuradan başlasam mesela. Şöyle dönsem. Ama tabii limonda hızım kesildiği zaman tekrar limona geçemiyorum. Şöyle yapsam, şuradan dönsem. Böyle. Yani bir şekilde geri geri kaymaya alıştırmam lazım kendimi, daha çok geri kayarak. Bakın, biraz yapınca aslında alışıyor insan. Konsantre olunca o harekete. Hızlanamadığınız zaman V yetiş. Ve böyle kayabildiğiniz kadar geri geri kaymaya çalışın. Arkanıza bakmayı önemsemeyin. Eğer benim gibi böyle korunaklı bir yerde çalışıyorsanız, bir şeye çarpma ihtimaliniz yoksa böyle çalışabilirsiniz. Dengenizi ayarlamayı öğreneceksiniz gittikçe. Böyle stepping turn'le de dönebilirsiniz bu arada. Tabii bir süre sonra bacaklarınız ağrımaya başlıyor. Buradan da aslında bacaklarınızın da güçsüz olduğunu da anlıyorsunuz. Şu an mesela ayaklarım ve bileklerim de dahil ağrımaya başladı. Bacaklarınızı da güçlendirmeniz lazım. Bunun için egzersizler de yapabilirsiniz aslında evde. Rüzgar.
iyice arttı. Kışın belki bacak güçlendirme egzersizi gibi şeyler paylaşabilirim. Şu hareketi evde daha çok çalışmam lazım. Şu bacağı ters çevirmeye. Yeterli çeviremezseniz bunu çünkü o dönmeyi sağlayamıyorsunuz. Uh, Bugün bir dengem nedense geriye doğru gidiyor ve düşecek gibi oluyorum hep. Evet, yani şu harekete özellikle çalışmam lazım. Evde falan biraz kendimi esnetmem lazım. Yani patenle tabii bunu yapmak daha zor oluyor. Evde patensiz kendinizi şu harekete alıştırabilirsiniz. Sadece öyle esneterek değil, yani şu harekete de çalışmanız lazım. Şu harekete. Şu hareketi yani ne kadar bacağınızı esnetebilirseniz o kadar iyi. Hatta evde yani şöyle yavaşça yapıp, çünkü bunu patenle de aslında böyle yavaşça yapmanız lazım. Şöyle kaldırıp yani bir süre şu bacağınızda kayıp böyle bir anda, ben yapamadığım için bir anda şöyle çevirip yapmaya çalışıyorum. Aslında bunu güzel yapanlar böyle kaldırıyorlar, hop diye koyuyorlar. Bir süre şu ayaklarında kayıyorlar ama burada tek ayak denge dışında şu hareketi, bu da bir denge bozan bir hareket çünkü. Böyle istediğiniz kadar kayın. Şu hareketi yapmaya çalıştığınızda dengeniz bozuluyor. Onun için buna kendinizi, vücudunuzu, zihninizi bu harekete alıştırmanız lazım bir şekilde. Bunu da patensiz olarak da çalışabilirsiniz aslında. Düz crossover ve geri geri crossover deneyeceğim bir süre. Bunu çalışırken de yani gitgide hızlandığınız için bir süre sonra durup yavaşlamayı bekleyebilirsiniz. Bunu da yine hızlı hızlı yapmaktansa, eski videoları izlerseniz ben orada böyle diye böyle yapıyorum. Bunu da böyle sakin sakin, ne kadar sakin yaparsanız, ne kadar ayağınızı havada tutup şöyle yavaşça koyarsanız hareket aslında o kadar daha düzgün oluyor. Mümkün olduğunca yavaş ve dengeli yapmaya çalışın. Diğer ayağınızda da deneyin. Sol ayağımı çünkü hala zorlanıyorum yapmakta. Şuna mutlaka dikkat edin. Atmadığınız ayağınızın eğik olması lazım. Şu ayağın şöyle eğilmesi lazım. Bunu böyle atmanız lazım. O edging'e de dikkat etmeniz lazım bu harekette. Bunu eğip bunu atacaksınız. Çünkü içeri doğru bir eğim vermeniz lazım bu ayakla. Bir süre sonra tabii başınız da dönmeye başlıyor. O da zorluyor insanı. Ama aslında sol ayağımla ya da sağa dönerken diyeyim daha çok çalışmam lazım bunu da geliştirebilmek için. Çünkü yani dışarıda kaydığınızda bazen sağa dönmeniz gerekecek. Yol sağa kıvrılıyorsa bazen sola dönmeniz gerekecek. Onun için ikisini de bilmeniz lazım. Ya bu ayakla daha çok hızlanıyorum nedense ya da iyi yapamadığım için daha hızlanıyormuşum gibi geliyor ve korkuyorum. Bir süre böyle de çalışabilirsiniz kendinizi alıştırmak için. Yavaş yavaş. Böyle çalıştıkça harekete alışıyorsunuz. Hızlanınca yine durup yavaşlayın. Düşmeye hiç gerek yok. Kendinizi zorlayın ama riske atmadan zorlayın.
Evet, biraz da geri geri yapmayı deneyeyim. Stepping turn gibi yapıp ama olacak. Yaklaştığımı hissediyorum. Ah, çok başım döndü. Uzun süre dönünce başınız da dönüyor. Onun için belki biraz crossover çalışıp araya başka bir şey sokmak daha mantıklı olabilir. Evet, biraz da transition çalışıp bugünlük bitireceğim. Geri geri kayma beni çok zorlayacak gibi hissediyorum. Belki geri geri kaymayı sona bırakmak da mantıklı olabilir programınızda. Çünkü gerçekten bacaklarını zorluyor insanın. Geri geri kaymadan sonra şu an bir şey yapmaya halim kalmadı gibi hissediyorum. Zıplarken botunuzun diline doğru bastırmayı unutmayın. Şu an halim kalmadığı için yavaş yavaş yapıyorum bunları. Terlerim yere damlamaya başladı düştükçe. Evet, bitiriyorum. Eksik kalan bir şeyler olmuş olabilir. Önümüzdeki hafta aynı şekilde hepsini çalışmaya çalışacağım. Her hafta her şeyi, yapamadığım her şeyi, daha iyi yapmak istediğim her şeyi tekrar tekrar çalışacağım. Yaz sonuna kadar en azından pek çoğunu yapmış olmayı umut ediyorum. Siz de gelişiminizden beni haberdar ederseniz yorumlara yazarak sevinirim. Videoları beğenip kanala abone olursanız, beni desteklerseniz daha çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.